Arkadaşlar size şu kabağımın inceliğini göstermek istiyorum. Ne kadar ince, fakat bakın kesinlikle parçalanıp dökülme yok kabağımızda. Çünkü yarım saat fırında pişti. Limonunu 2 yemek kaşığı koydum. Bu şekilde siz de yaparsanız davet sofralarınızda şık sunum, parçalanmayan, bu şekilde şahane bir tatlı oluyor. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, Serve'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere anneannemin tarifi, yöresel, eski kabak tatlısını yapıyorum. Bu dilim dilim kalın olmayacak, incecik jilet gibi olacak. Şeffaf olacak. Bu farklı bir tatlı. Şimdi yapımı aşamasına geçiyorum. Şöyle 2 kilodan biraz geçkin 2 dilim kabağım var. Kabağım çok güzel. Bakın. Tatlı kabağı. İncecik. Bu hafta güzel kabak bulduk şansımıza pazardan. Önce şöyle kesiyoruz. Daha sonra şuradan bir dilim alıyorum. Daha sonra şöyle bölüyorum. Bir parçasının çalışmasını göstereceğim size. Şu iç kısmını atıyoruz. Tüylü kısmını, şu kısmını atıyoruz. Bu şekilde. Ölçü bu. Şimdi bunu incecik doğramaya başlıyoruz. İnce olacak. Şu incelik. Arkadaşlar. Şimdi şöyle dibine tenceremizin şekeri koyduk. Şu şekilde sıralayacağız. Bir kat kabak, bir kat şeker. Önce kabaklarımın hepsini bu şekilde incecik doğrayacağım. Hazırlayacağım. Bir sıra kabaklarımı koydum. Yine üzerine hafif bir şeker ekiyorum. Bir kat kabak, bir kat şeker şeklinde yerleştireceğiz. Temizlenmiş hali 1,5 kilo kaldı. Yarım kilosu kabukları çıktı. Yani 1 kilo şeker koyuyorum. 1,5 kilo kabağa. Şimdi ben balkona koyuyorum. Gece soğukta sabaha kadar şekeri eriyecek. Bir gece bu şekilde bekleyecek. Kapağını kapatıyorum. Yarın pişirirken ekşisini ilave edeceğim. Ölçümüz tam 1 litre şeker, bu kadar oldu. Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir gece bekliyor. Kabak tatlımız bir gece balkonda bekledi. Şekeri kendi kendine eridi. 1,5 kilo kabağa 1 kilo şeker koydum. Şimdi kaynadıktan sonra üzerine ekşisini vereceğim. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Şimdi artık bunu kahve ocağının yarısını alacağız. Alabildiğiniz en kısık ateşi bunu alın. İçine taze sıkılmış 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı daha, 2 yemek kaşığı limon suyu. İyice kısık ateşte piştiğini emin olana kadar pişireceksiniz. Kontrollü. Çünkü kabaklarımızı kağıt gibi bakın ince kestik şu şekilde. İnceliğini göstereyim.
Görüyor musunuz inceliğini? Şöyle. İnce olduğu için çok nazik. Onun için çok kısık ateşte pişireceğiz şimdi. Tencerenin kapağı asla kapanmayacak. Tatlımız 15 dakikada bu kıvama geldi. Bakın. Limonunu fazla sıktığım için ince ama parçalanmıyor. Bir 15 dakika daha kaynayacak. Biraz daha suyu azalacak. Kesinlikle kapak kapatılmayacak. Bakın kaynıyor ama kısık ateşte çok küçük küçük kaynıyor. Görüyor musunuz? Evet, 30 dakika tatlımız pişti. Şu şekilde kıvam. Fakat bunun şimdi fırına gitme saati geldi. Borcama döküyorum. Fırında 200 derecede fanlıda biraz suyunu çektireceğim. Sertleşmesi için. Bu tatlımızın tanelerinin sert olması gerekiyor. Şimdi 200 derecede fanlı fırına gidiyor. Suyunu çektirteceğiz. Küçük ince parçalarımız sertleşmesi için. Tatlımız şimdi fırından çıktı. 1 saat soğumaya bırakıyorum. Çok kaynak sunumu yapacağım. Çok lezzetli oluyor. Yarım saat ocakta, yarım saat fırında, toplamda 1 saat pişti. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Güzel yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Tatlımızı şu şekilde alıyorum. Kıvam bu. Tabii soğuyunca daha da güzel olacak. Bu parlaklığı artar soğuyunca. Ben şimdi soğumadan servis yapıyorum. Şu şekilde tahinle oluyor. Bir sunum şekli tahinli cevizli. Bu şekilde. Bir sunumu da sadece cevizle yapacağım. Çünkü şeffaflığı, tatlımızın şeffaflığını görünmesini istiyorum. Şimdi tadım zamanı. Şöyle sizin için alıyorum. Bakın ne kadar güzel. Kesinlikle o kadar ince olmasına rağmen kesinlikle parçalanmıyor. Bakar mısınız dokuya? İncecik. Çünkü limonu fazla koyduğum için pişti fakat parçalanmaz. Şahane bir tatlı. Hepinize öneriyorum. Muhteşem lezzet. Lütfen bu tarifimi deneyin. Arkadaşlar size şu kabağın inceliğini göstermek istiyorum. Ne kadar ince, fakat bakın kesinlikle parçalanıp dökülme yok kabağımızda. Çünkü yarım saat fırında pişti. Limonunu 2 yemek kaşığı koydum. Bu şekilde siz de yaparsanız davet sofralarınızda şık sunum, parçalanmayan bu şekilde şahane bir tatlı oluyor. Hepinize afiyet olsun.